Herkese merhaba. Bu bölümde eğitim sisteminin nereden geldiği, nasıl çıktığı ve modern eğitim sisteminin temel dayanağının ne olduğundan konuşacağız. Sanayi devrimi gerçekleştikten sonra fabrikalara işçi kesimi gerekiyordu. İşçi kesimini eğitmek için de okulların açılması gerekti. Çünkü onlara köle gibi kullanacakları ve disipline olmuş robot kıvamında insanlar gerekliydi. Bunun için de eğitim sistemi ortaya çıkardılar. Aslında temeli tam olarak bu şekilde oluşuyor. Bazı büyük aileler şu anda isimlerini de bildiğimiz ve çeşitli komplo teorilerine mal olan aileler de bunları fonladılar. Aslında okulların ve modern eğitim sisteminin tamamıyla işçi kesimi oluşturmak amacıyla ortaya koyulduğunu gösteriyor. Ve aynı sistem günümüzde hala kullanılıyor. Yani sistemde hiçbir şekilde değişiklik yapılmamış. İnsanlar değişmiş, dünya değişmiş, teknoloji gelmiş. Bunların hiçbiri hiçbir şey fark etmemiş ve biz hala aynı sistemi kullanıyoruz. İşçi yani köle kesimi yetiştiren bu sistemi kullanıyoruz. Ve bunun değişmemesinin sistemi imkansız oluşu değil veya bu sistemi değiştirmenin zor olmasıyla da hiçbir alakası yok. Bu tamamıyla hala aynı amacı güttüklerini gösteriyor. Yani eğitim sisteminin size katacağı tek şey sizi köleleştirmek. Çok güzel, çocuklarınızı gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki bir şeyler öğreniyor, ne güzel meslek edinecek, sosyalleşiyor, güzel insanlarla çevreleniyor vesaire. Hayır, güzel insanlarla çevrelenemez çünkü eğitim sistemi sağlıklı değil. Toksik bir eğitim sistemi var. İnsanların biyolojisine uymayan bir düzen, insanların psikolojisini daha da bozan bir düzen. Öyle bir düzen ki onun içine girdikten sonra bakın psikologlar öğrencilerle dolu. Neden? Rehber danışmanlar geldi. Neden? Çocukların psikolojileri bozulduğu için okulda bir de üzerine oraya psikologlar getirdiler. Çünkü neden biliyor musunuz? Sistemin dayattığı şey normal değil. Bunu bedeniniz, vücudunuz, zihniniz algılıyor. Bunun farkında oluyor. Bu normal bir sistem değil ve normal olmayan bir sistemin içindesiniz. Bunu fark ettiği için de vücut size sinyal veriyor, uyarı veriyor. Diyor ki hayır bu olmaz, burada kalamayız. Buradan gitmemiz lazım. Bu değil, bu düzen değil. Benim ait olduğum şey bu değil diyor. Çünkü bedeniniz sizin hayrınıza, sizin yararınıza olan bir şey için kötü tepki vermez. Bedeninizi iyi dinleyin. Çünkü ruhunuzda, kalbinizde açılan her yere kendini bedende gösterir. Bedeniniz bir sinyal veriyorsa bulunduğunuz ortamda bir sıkıntı vardır. Psikolojik bir sıkıntı vardır. Kötü bir şey yaşıyorsunuzdur siz aslında. Ama o kadar alışmışsınız ki sezgilerinizi, içgüdülerinizi bastırmaya, kendinizi bastırmaya, ruhunuzu bastırmaya o kadar alışmış ve o kadar mekanikleşmişsiniz ki, o kadar robotlaşmışsınız ki onu dinlemek istemezsiniz ve çıkan hastalıkların yukarıdan bir yerden indiğini falan düşünürsünüz. Oysa sizin hayatınızda yaptığınız yanlışlıklardan dolayı o hastalıklar oluşuyor. Hasta oluyorsanız veya şu an hastaysanız bilin ki o hastalığın psikolojik bir sebebi var. Yani yanlış yaptığınız bir şey var bu hayatta. Okula giden insanlarda da böyle sürekli hastalık kapıyorlar, sürekli modları düşükler. Yeni jenerasyon çok yüksek bir kapasiteyle geliyor ama bu kapasiteyi kullanamadıkları için okul gibi bir sistemin içine maruz bırakıldıkları ve kilitlendikleri için kendi potansiyellerini gerçekleştiremiyor, kendilerini sıkıştırıyorlar ve ruhsal olarak da sıkışıyorlar ve psikolojik bozuklukları ortaya çıkıyor. Mutsuz çocuklar çoğu antidepresan kullanıyor. Yani neden? Bunu bu kadar dışarıda aramanıza gerek yok. Cevabı tam içinizde aslında. Eğitim sistemi normal bir sistem değil. Sonra gidip çocuğunuzu iyi bir yere gönderdiğinizi falan düşünüp seviniyorsunuz. O çocuk orada bir sürü travmalar kazanıp geri geliyor eve. Siz ne kadar sağlıklı bir aile olursanız olun, o çocuk okula gittiği anda bir sürü travmatik insanla aynı ortamı solunuyor ve travmatik bir düzenin içerisinde ister istemez sağlıksızlaşıyor. Eğitim sisteminde öğretilen bütün bilgilerin çok olmasından bahsetmiyorum bile. O çocuğu temiz bir zihinle, genç, yeşerecek, güzel bir filizle gönderiyorsunuz o okula. Sonra hayatını hiç kullanmayacağı, hiçbir işine yaramayacak ezber bilgilerle geliyor. O bilgileri idrak dahi edemiyor. Çünkü o çocuk onun için doğmamış. İdrak edilecek bilgiler değil bunlar. Bazı insanın fiziğe çok ayrı bilgisi olur. Kendi iç dünyası vardır onunla özdeşleştirdiği. O gider öğrenir gerçekten. İdrak da eder bilgiyi. Çünkü onun tutkusudur o. Ama çocuğun hiç alakası yokken belki o çocuk çok iyi bir ressam olacakken sen onu fiziğe zorladığında o çocuk onu yalnızca ezberle ve istemeyerek yapıyor ve enerjisi düşüyor. Frekansını düşürüyorsunuz çocuğun ve potansiyelini düşürüyorsunuz aslında. Yani siz o çocuğu yok ediyorsunuz. O çocuk mutlu olacak bir çocukken siz onu ilaçlara zorunlu kılıyorsunuz. Bu sistem normal bir sistem değil. Bu sistemi sorgulamanız gerekiyor. Ve çocuklarınıza iyilik yaptığını düşünürken bir kere daha düşünmeniz gerekiyor. Gerçekten iyilik mi yapıyorsunuz yoksa kendi iyi diye düşündüğünüz
gördüğünüz, o hiç sorgulamadığınız kalıpları mı dayatıyorsunuz ona? Sorgulayın, bol bol sorgulayın. Kendiniz de sorgulayın. Doğru sandıklarınızı da sorgulayın. Gelecek jenerasyon, gelecek çocuklar sizin travmalarınızı taşımak, sizin göz ardı ettiklerinizin arkasında boğulmak zorunda değiller. En çok da sorumluluk almayı öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü o çocuğu doğurmakla, o çocuğu okula göndermekle sorumluluk alınmış olmuyor. O çocuğun gelecek nesillere aktarılacak bilinçaltı, epigenetik aktarımları da sizin sorumluluğunuzda olacak. Sorumluluk almak önüne yemek koymak değildir. O çocuğa potansiyelini gerçekleştirme fırsatı verebilmektir aslında. Peki siz hiç eğitim sistemine bu açıdan baktınız mı?